Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz kare pançonun nasıl yapıldığını paylaşacağım. İnanılmaz kolay bir model. Zaten birazdan göreceksiniz. Hiç daha fazla uzatmayacağım ve hemen nasıl yapıldığına geçeceğim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Pançomu yapmak için 180 santimetreye 150 santim triko kumaş kullanıyorum. Benim kumaşım böyle lacivert krem geçişli bir kumaştı ve kotlarla çok yakışacağını düşünüyorum. Siz istediğiniz kumaş türünden yapabilirsiniz tabii ki. Eğer elinizde tüm bir kumaşınız varsa 160'a 150 santimlik bir kumaşı 70 santimetreye kadar katlayın. Benim kumaşımın ortasında bir dikiş vardı ve ben onu düzelttim. Onun için iki parçadan yapmış oldum. Ama siz bunu tek parçadan da yapabilirsiniz az önce söylediğim gibi. Yani aslında dikiş yerine kumaş katı olması gerekiyor sadece. Ve şu anda üstte görünen parçam 70 santim, alttaki ise 90 santim. Kumaşımı bu şekilde serdikten sonra enine doğru tekrardan ikiye katlıyorum. Ve bu orta noktasına yaka açacağım. Bunun için bir sweatshirt'ümü kullanıyorum. Bu sweatshirt'ü kendim dikmiştim. Videonun açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Bunun yaka kısmı çok hoşuma gitmişti. Kapşon açıklığı çok iyiydi. Onun için bunu kullanıyorum. Tam bu katlı olan kısma sweatshirt'ümü katlıyorum ve kat yerinden yerleştiriyorum. Daha sonra yaka oyuntusunu kesiyorum. Yaka oyuntusunu arka parçama göre kestikten sonra pançomun katlı yerlerini açıp ön taraf için yakayı daha çok oyuyorum. Böylece yaka açmış olduk. Daha sonra bu yakayı çepeçevre ölçüyorum. Ölçtükten sonra buna uygun bir kapüşon keseceğiz. Kapüşonu ben kalan kumaşımdan yaptım. Yani size aslında tam ölçü vermiştim. Benim o kadar bile kumaşım yoktu. Sadece ucundan kalan bir parçayı kullanacağım. Sweatshirt'ümün kapüşonunu yerleştiriyorum ve güzelce çiziyorum. Onda biraz bir hata varmış bu kafanın tam yuvarlak kısmında. Onu buraya çizerken düzgünce yapıyorum. Daha sonra bu kapüşonun alt kısmının kıvrımını alt parçayı ölçtüğümüzden biraz daha uzun olacak. Çünkü hem ağzını kıvırma payı var hem de üst üste binme payı var kapüşonda. Kapşonunu düzelttikten sonra bu yuvarlak kısmını dikiyorum. Diktikten sonra ağız kısmını minicik içeriye doğru kıvırarak dikiyorum. Eğer daha büyük bir kumaşınız varsa burayı kalın kıvırırsanız daha güzel olur. Böylece kapşonum hazır oldu. Şimdi sıra geldi bunu pançoma geçirmeye. Pançomun arka yakasının ortasını iğneyle işaretliyorum ve kapşonumun dikişine denkleştirip kenarlara doğru iğnelemeye başlıyorum. Yakayı çepeçevre dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi bütün bir açık kenarları minicik içeriye doğru iki kez kıvırarak dikmeye. Ve bütün kenarları kapattıktan sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi omuz ve kolun neredeyse tam ortasından dümdüz parçalarımı dikiyorum. Bu aslında pançomun üzerinden kayıp gitmesini veya yamuk yumuk durmasını engelleyecek. Biraz daha kol yeri belli olacak. Onun için yapıyorum. En son olarak da etiketimi dikiyorum ve böylece pançom tamamen bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir modeldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.